Kahramanınız çok ama onları geliştirecek TP yani tecrübe şeyleriniz yetmiyor mu? Tüm o kahramanları nasıl aynı seviyeye getireceğinizi kara kara düşünüyor musunuz? Endişelenmeyin. Eğitim kampı yani Diril Kamp tam bu noktada hayat kurtarıyor. Selamlar, ben Gerber kanalına hoş geldin. Kahraman rehberimizde hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli kurtlar için hayati önem taşıyan eğitim kampı sistemini tüm detaylıca inceliyoruz. Hazırsanız videomuza güzelce geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunda bir sürü kahraman var ama tecrübe puanı yani TP şişelerimiz çok kısıt. Her kahramana TP şişesi harcamak imkansız. İşte eğitim kampı düşük seviyeli kahramanlarınızı hiçbir TP harcamadan en yüksek seviyeleri kahraman seviyesine çıkarmanızı sağlayan muazzam bir sistem. Mesela örnek veriyorum. Benim ana kahramanım 75, 76 ya da 80. seviyede. Peki geri kalanları nasıl aynı seviyeye getirdim? Eğer TP şişesi kullansaydım bu gerçekten çok fazla zamanımı alırdı. Tabii ki de eğitim kampını kullandım. Şimdi kahramanlar sevgisini açınca fıra seviyeniz yükseldiğinde karşınızda eğitim kampı diye bir şey çıkıyor. Şimdi burada iki tane ana bölüm var. Seviye eğitimi, seviye sıfırlama. Gelin bunlara yakından bakalım. Seviye eğitimi sekmesinde toplamda 15 yuva bulunur. Düşük seviyeli bir kahraman bu yuvalardan birine yerleştirdiğinizde seviyesi anında eğitmen seviyesine yükselir. Peki bu eğitmen seviyesi nedir? Oyun sahip olduğunuz en yüksek seviyeli 5 kahramanı otomatik olarak eğitmen grubu olarak belirler. Eğitim yuvalarına koyduğunuz kahramanlar bu 5 eğitmen arasındaki en düşük seviyeli kahramanınızın seviyesine eşitlenir. Başlangıçta 15 yuvanın hepsi açık değildir. Oyunda ocak yani fırın seviyeniz yükseldikçe bu yuvalar yavaş yavaş açılır. Maksimum 15'e ulaşır. Oyun oynadıkça elinizde 15'ten çok daha fazla kahraman geçecek. Bu yüzden o yuvalara kimi koyacağınızı akıllıca seçmelisiniz. Sadece gerçekten kullanacağınız kahramanları yuvaya ekleyin. Örnek vereyim. Birinci seviye kahramanı yuvaya koydum ve anında 80. seviye oldu. Çünkü benim en düşük seviyede eğitmenim şu anda 80. seviyede. Eğer benim en düşük kahramanım 79. seviyede olsaydı ve onu 80'e çıkarsaydım yuvadaki tüm kahramanlarım da otomatik olarak 80. seviyeye yükselirdi. Yani bunlar için ekstra bir işlem yapmanıza gerek. Gelelim 3. bölüme. Kahramanımızı çıkarma ve bekleme süresi. Peki bir kahramanımızı bu yuvadan çıkarırsak ne olur? Kahraman anında o kazandığı bonus seviyeyi kaybeder ve tekrar birinci seviyeye düşer. Ayrıca o boşalan yuva 24 saat boyunca kullanılamaz hale gelir. Yani yanlış bir kahramanı koyduğunuzu düşünüyorsanız değiştirebilirsiniz. Ama 24 saat bir bloke yiyeceksiniz. Ha bu bekleme süresini hemen sıfırlamak isterseniz 500 elmas kullanabilirsiniz. Şimdi seviye sıfırlama ne işe yarar? Yani ikinci kısımda olan bu seviye sıfırlamadan bahsedelim. Ana kahramanlarınız eğitmen kadro dediğimiz bu kadrodan birini değiştirmek istiyorsanız ya da eskiden yanlış ve zayıf kahramanlara TP şişesi harcadınız ve bu hatayı düzeltmek istiyorsunuz. Bu zaman da şöyle oluyor. Seviye sıfırlama işlemi bir kahramana o güne kadar yatırdığınız tüm tecrübe puanlarını size geri verir şişeleri. Kahramanı birinci seviyeye düşürür. Diyelim ki Molly benim eğitmenim ama ben başkasını eğitmen yapmak istiyorum. Molly'yi sıfırlıyorum. Ondan gelen milyonlarca TP'yi alıp yeni kahramanıma basıyorum. Yeni kahramanımın seviyesi Molly'yi geçtiği an oyun otomatik olarak onu ilk 5 kahramanın gördüğü için eğitmen olarak atıyor. Dikkat! Sıfırladığınız bir kahramanı tekrar yuvaya koymak isterseniz yine 24 saat bekleme süresi veya 500 elmas kuralı geçerlidir. Şimdi bölüm 5'e girelim. Eğitim kampını ustaca kullanmak için şunları unutmayın. Bu sistemi açmak için en az 13. seviye fırın sahibi olmalısınız. Eğer oynaması ücretsiz, free to play bir oyuncuysanız başlangıçta sadece ve sadece 5 kahramana odaklanın. Yetenekleri ve ekipmanları en güçlü olan 5 kahramanı seçip onları eğitmen yapın. Diğerlerini yuvalara koyun. Keşif ve arena için ideal kadro önerim. Tank olarak Sergey, Flint, mızrakçı olarak Molly, Patrick, nişancı olarak Bayeti ve Gina. Bu 6 kahramana odaklanmak işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bunu free to play olarak öneriyorum. Ve başlangıç seviyesinde. Şehir dışında seferde kaynak toplamada veya savaşta olan bir kahramanın eğitim kampı ayarlarına dokunamazsın. Önce şehre dönmesini beklemen gerekiyor. Onları değiştirmek için. Yani yabanda şehir dışında kaynak toplayan karakterini düzeltemezsin. Bir kahramanı maksimum olan 80. seviyeye çıkarmak toplamda 23.6 milyon TP ister. 5 eğitmen için toplamda 118 milyon TP'ye ihtiyacınız var. O yüzden tecrübe puanlarınızı zayıf kahramanlara harcayıp israf etmeyin. Bölüm 6. TP yani tecrübe nereden bulunur bu şeyler? Peki o devasa 118 milyon TP'yi nasıl bulacağız? Bu aslında başlı başına ayrı bir video konusu ama kısaca özet geçeyim. Günlük görevlerimiz, bilgi görevlerimiz, canavarlar, canavar avlamak, mağazası ve keşif, exploration görevlerinden yani fener görevlerinden gelir. Özellikle free to play oyuncular için en iyi tecrübe kaynağı haritadaki canavarları
öldürmektir. Kahraman serimizin diğer bölümlerini henüz izlemediyseniz yine oynatma listemizden onlara göz atmayı unutmayın. Daha fazla rehber için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu detaylı videolar hoşunuza gidiyorsa sizlere destekleyebilir ve yorumlarda görmek istediğiniz videolardan bahsedebilirsiniz. Ayrıca henüz katılmadıysanız sizleri Telegram grubumuza bekleriz. Sevgiler, sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşürüz ballarım.